Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pastanelerden alıp bayıla bayıla yediğimiz o ay çöreklerinin lezzetini aratmayacak kadar güzel bir ay çöreği tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum bu güzel ay çöreği tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle ay çöreğimizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı kadar suyumu yoğurma kasemin içerisine aktarıyorum. Ardından bir tatlı kaşığı kadar mayamı içerisine ilave ediyorum. Yine bir çay bardağı kadar pudra şekerini üzerine ekliyorum ve güzelce tüm malzeme karışıncaya ve erinceye kadar karıştırıyorum. Sonrasında içerisine 100 gram oda ısısında beklemiş ve yumuşamış olan tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağının mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim. Şimdi de 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum ve kalan kısmını hamurumun içerisine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı mahlep kullanıyorum. Böyle bir çimdik olacak şekilde de tuz ilave ediyorum ve tüm malzemeyi tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Ay çöreği hamurunda kullanacağınız tereyağı ya da margarinin mutlaka yumuşak olmasına özen gösterelim. Şimdi içerisine kontrollü olarak unumu ilave ediyorum. İlk aşamada 3 su bardağı un ekledim ve güzelce karıştırdım. Sonrasında yine yavaş yavaş ve kontrollü olarak un eklemeye devam edeceğim. Hamurum ağırlaşana kadar spatula ile karıştırdım ve şimdi spatulayı kenara alıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Bu aşamada yanıma bir su bardağı daha un aldım ve bu unu da yine yavaş yavaş hamurun içerisine ekleyeceğim. Ay çöreğimizin hamuru ne çok yumuşak ne de çok sert kıvamda olacak. Orta sertlikte bir hamur oluncaya kadar güzelce elimizle yoğurmaya devam edelim. Evet, ay çöreği hamurum istediğim kıvama ulaştı. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu sertlikte ve bu kıvamda olduğunda artık un eklemeyi bırakabilirsiniz. Ben toplamda 4 su bardağı un kullanarak hamurumu hazırladım ve şimdi üzerini kapatıyorum ve kenarda mayalanması için bekletiyorum. Şimdi de ay çöreğimizin iç harcını hazırlayacağız ve bildiğiniz gibi ay çöreğinin iç harcı kalmış olan kekler ya da kurabiyeler kullanılarak yapılıyor. Burada da yaklaşık 3-4 su bardağı kadar bayatlamış olan kekim var ve şimdi elimle güzelce ufalamış olduğum keklerimi uygun bir kasenin içerisine alıyorum. Dilerseniz sizler kekinizi rondoda çekip inceltebilirsiniz. Ben biraz daha 1 yemek kaşığı kadar olacak şekilde kakao üzerine ilave ettim. Yine küçük bir kase kuru üzüm ve yine irice çekilmiş olan cevizleri ilave ediyorum üzerine. Sizler dilerseniz ceviz ve üzüm miktarını arttırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekledim. İç harcın biraz tatlı olması gerekiyor ve bu nedenle ben içerisine yarım çay bardağı kadar daha toz şeker ilave ettim. Toz şekeri de ekledikten sonra içerisine bir çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozu ilave ediyorum ve şimdi tüm bu malzemeleri elimle güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada ben bayat kekimi elimle ufalayarak kullandım. Sizler dilerseniz kekinizi önceden bir robotla çekerek inceltebilirsiniz. Bu aşamada şimdi yavaş yavaş üzerine sütünü ilave edeceğim. İç harcımızın böyle çok vıcık vıcık olmasını istemiyoruz. Bu yüzden böyle yavaş yavaş ekleyelim ki tam kıvamını ayarlayabilelim. Sütü ekledikçe elimle de yoğurma işlemine devam ediyorum ve iç harcım böyle toparlanıncaya kadar süt ilave etmeye devam ettim. Ben yaklaşık olarak 1 çay bardağı sütün böyle dibinde az kalacak şekilde kullandım ve istediğim kıvama bu şekilde iç harcım ulaşmış oldu. İç harcını şöyle elimizle sıktığımızda bir bütün olarak toplanıyorsa artık olmuş demektir. Gördüğünüz gibi çay bardağımın dibinde bu kadar süt kaldı. Sizler de lütfen kontrollü olarak ekleyerek iç harcınızı hazırlayın.
Ay çöreğine şekil verirken kolaylık olması adına hazırlamış olduğumuz iç harcımızı bu şekilde uzun rulolar yaparak kenarda hazır edelim. Bu sayede şekil verirken bunları alarak arasına koyarak pratik bir şekilde ay çöreğimizi hazırlamış olacağız. Toplamda 13 adet olacak şekilde ay çöreğimin iç harcını hazırladım ve bu arada hamurum da mayalandı. Şimdi hamurumu da yine ay çöreğinin iç harcıyla eşit olacak şekilde 13 parçaya ayıracağım. Yaklaşık 60 gram olacak şekilde bezelerimi kestim ve sonrasında böyle elimle yuvarlayarak kenara aldım. Sonrasında ayrı bir tepsinin içerisine dizdim ve üzerini de kurumaması için bir mutfak örtüsüyle örtüyorum. Ve artık ay çöreklerimize şekil verebiliriz. Bunun için biraz un serpiştirdiğim tezgahımın üzerine birinci bezemi aldım ve sonrasında bir merdane yardımıyla oval olacak şekilde hamurumu açıyorum. Kenarlarının ve her yerinin eşit bir kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Bu kalınlıkta olması yeterli. Şimdi de hamurumun orta kısmına kenarda hazırlamış olduğum ay çöreğimin iç harcını yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra hamurumu üzerine katlıyorum ve güzelce sıkı olacak şekilde sarıyorum. Şekil verirken orta kısmı biraz böyle tombul olacak. Uç kısımları da böyle sivri olacak şekilde şekil verelim ve sonrasında bunları hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Ben tüm ay çöreklerine şekil verdikten sonra en son aşamada yumurtasını sürüp sonrasında yağlı kağıda dizdim. Ama sizler dilerseniz bu şekilde uzun şeritler halinde yaptıktan sonra direkt ay çöreği şeklini vererek de tepsinize dizebilirsiniz. Tüm ay çöreklerimi uzun rulo halinde hazırladım. Bu aşamada yumurta sarımın içerisine de 1 çay kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Ve hazırlamış olduğum ay çöreklerimin üzerine yumurta sarımı her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra tüm ay çöreklerin üzerine bu şekilde bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Son olarak da ay çöreklerimin ortasına gelecek şekilde file badem serpiştiriyorum ve sonrasında ortadan katlayarak son şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi orta kısım böyle daha dolgun, kenar kısımları ince olacak şekilde şeklini verip sonrasında yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin üzerine ay çöreklerimi yerleştiriyorum. Ay çöreklerime şekil verirken fırınımı da açtım. 180 derece alt üst ayarda ısındı. Şimdi ısınmış olan fırınımıza ay çöreklerimizi pişmesi için gönderiyoruz. Benim fırınımda 180 derecede 25 dakikada üzeri nar gibi kızardı. Sizler de fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Bugün sizlere pastanedeki ay çöreklerinin lezzetini aratmayacak kadar güzel bir ay çöreği tarifi paylaştım. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle bir tanesini kopararak da size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Çok güzel ve çok lezzetli bir ay çöreği oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.